Yine Kosova içindesiniz ama girdiğiniz an Sırp bayrakları karşılıyor sizi. Burasının Sırp milletinin inançlarının merkezlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorlar. Buradan 15-20 dakika ötede yapsa olabilecekleri hayal edemezsiniz arkadaşlar. Adamları Arap turist zannettim. Bunlar rahibe. Bakalım Kosova içindeki bu Sırp toplumu nasıl yaşıyor? Arkadaşlar, herkese gerçekten cennet gibi bir yerden selamlar. Size güzel bir tavsiye vereceğim Kosova'da. Burada mimarisi eskiye benziyor. Ağacın altında havuz olması çok güzel bir ayrıntı. Şu anda cayır cayır yanıyor. Almanlar bile golf diyor. Golf şeyiymiş. Bakın. Acayip güzel bir otel. O kadar güzel uyudum ki. Ayçiçeği tarlaları. Kosova'dan, Priştine başkentten 20 dakikada arabayla geliyorsunuz. Yine Kosova içindesiniz ama girdiğiniz an Sırp bayrakları karşılıyor sizi. Herkes Sırpça konuşmaya başlıyor. Her şey bir anda değişiyor. Kasabayı gezeceğiz hep beraber ama bu oteli kesinlikle tavsiye ediyorum. O kadar güzel bir uyku çektim ki. Otel Gračanica oteli. Bakalım Kosova içindeki bu Sırp toplumu nasıl yaşıyor? Bugün biraz gezdireceğim. Sonra yarın da devam edeceğiz. Şimdi yolumuza bakalım. Şu güzelliğe bakın ya. Rengarenk. Her şey harika. Belki Yugoslavya zamanında yapılmış bir köpeklerden korkuyor kızlar. Konuşan kızlar Arnavut bu arada. Müşterinin çoğu Arnavut, Fransız, Alman falan da var. Bir ceviz ağacı altında oturma yeri var. Burada bakın eski otelin resepsiyonu herhalde. Yok, stay or leave. Barı, resepsiyonu, kulübesi gibi bir yer muhtemelen. Bu arada ben de ücretimi ödüyorum. Yani reklam karşılığı kalmıyorum. Ben öyle şeyler pek beceremiyorum ya. Yok şu kadar takipçim var, bana ücretsiz konaklama verin falan. Utanıyorum. Yine meyve bahçeleri. Hurdacı tam bir Kusturica filmi karesinden çıkma gibiydi. Evin mimarisi. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler çünkü bir anda dil değişti, insanların tip yapısı değişti, tipi değişti. Biliyorsunuz Sırplar Slav, Balkanlara 7. yüzyılda geliyorlar, 6. değil, 7. yüzyılda geliyorlar. Arnavutlar zaten çok uzun, binlerce yıldır bu topraklarda. İliryalıların torunları. Yunanlılar ve Arnavutlar zaten Yunanca ve Arnavutça başka bir dil ailesine bağlı değil. Kendileri bir dil ailesi oluşturuyor. Slavik diller, işte bugün Sırp, Hırvatça vesaire bunlar hep Slav dilleri. Armut var şurada. Bu ne ya? Vay. Başkasının evine girmiş olacağız ama şu yolun armut ağacının güzelliğine bakın. Ev çok güzel. Ya böyle bir ev tutup böyle bir evde mi yaşasam ya? Vallahi billahi yani. Şu güzele bak, huzurun güzelliğine bakın ya. Burada bir düğün mü olmuş acaba yakın zamanda yani? Şöyle. Ha evet, düğün olmuş evin bahçesinde. Buralar hafiften gergin yerler. Onun için KFOR, Kosovo Force, işte EULEX, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin askerleri burada güvenliği sağlamakla görevli. Şu anda çok sakin. Ben buraya tabii yıllar önce gelmiştim. Bu kadar gelişmemişti. Kasabaya gelirken gördüm. Bu kadar büyük değildi. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Sırplar burayı tabii ki bırakmak istemiyorlar. Sebeplerinden bir tanesi burasının Sırp milletinin inançlarının merkezlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorlar.
birazcık Mekke gibi diyebiliriz. Buradaki manastır çok önemli onlar için. 15. yüzyıl ya da 15. yüzyıl ya da 14. yüzyıl olması lazım. Çok köpek var ya. Tabii ki Sırplar ve Arnavutlar savaştılar yakın bir zaman önce. Bunlar ölmüş. İlan veriyorlar şu saatte şu günde gömülecek diye. Hristiyanlar, Müslümanlar gibi hemen ertesi gün çok hızlı bir şekilde ya da aynı gün gömülmüyorlar. Bekletiyorlar bir şekilde ve buraya ilan asıyorlar. Yakın zamana kadar buradaki Sırplar Arnavut yönetimini, Kosova'nın yönetimini tanımıyordu. Ama tabii ki anlaşmalar vesaire sonucunda burada Kosova plakaları tanınmaya başladı. Sırp plakalarıyla geziyorlardı ama sanıyorum şu anda serbest değil. Tabii Sırp plakasıyla girip 6 ay kalıp vesaire ya da bunlara bir ayrıcalık tanınıyor mu bilmiyorum. O kadar. Oy! Burada mesela alışveriş yapmayın diyor. Ne diyor? Neyden yapmayın diyor acaba? Sen Arnavutlardan alışveriş yapmayın mı diyor acaba? Bilemedim. Evet. Ana caddeye geldik. Polisler falan var ama Kosova'daki Sırplar olabilir. İlginç bir şekilde Arap turist görüyorum. Çok az gözüküyor onlar Kosova'da. Evet ne dedim? Tüm şehirde Sırbistan bayrakları asılı. Tüm direklerde göreceksiniz en başından beri. Sırplar Kosova'nın kutsal bir bölge olduğunu söylüyorlar ve Kosovo ye Serbiya diyorlar. Kosova Sırbistan'ın parçasıdır diyorlar. Kosova 193 tane Birleşmiş Milletler ülkesinden 110 ya da 111 tanesi tarafından tanınıyor. Bazıları geri çekti falan. Bu tanınma olayı Filistin'in tanımasıyla aslında tam ters işliyor. Kosova'yı Batı dünyası tanıyor. Amerika, Kanada, tüm Avrupa Birliği'nden sadece 5 ülke tanımıyor. Avustralya, Japonya gibi Batı dünyasıyla iyi geçinen, Batı dünyasından sayabileceğimiz Doğu ülkeleri de Kosova'yı tanıyor. Rusya, Çin ve kendi içinde ayrılıkçı problemleri olan İspanya, Yunanistan, işte Kıbrıs meselesinden dolayı mesela Kıbrıs bizim diyorlar. Kıbrıs Rum kesimi, Slovakya ve Romanya tanımıyor. Tabii şu anda ne kadar realde işte yine Sırp bir politikacının Sırbistan bayrağı, Sırp politikacının evet. Evet. Çetnik selamı yaptılar. O 3 parmak Çetnik selamı. Hani bizim oyuncumuz Bozkurt yapmıştı ya, Bozkurt işareti. Onun için ceza verdiler. Sırp oyuncular bu Çetnik selamı yaptığı zaman katiyen ceza almıyorlar. Ve Çetnik selamı aslında çok tehlikeli bir selam. Çetnik 3 parmağı gösteriyor. Ben elimle yapmayayım şimdi. Çünkü sen bir şey anlatırken yapsam bile onu caps alıp bak böyle yaptı falan diyorlar. Çetnik selamında hiçbir şey yok. Ama Bozkurt işaretine 2 maç ceza verip bizim oyuncumuzu çaldılar. Bir de kartları vesaire yazmış, maçı çaldılar. diye böyle. O Çetnik selamını mesela buradan 15-20 dakika ötede yapsa olabilecekleri hayal edemezsiniz arkadaşlar. Tabii artık eskisi gibi değil. İnsanlar unutmuyor burada ama yani hala o nefret var. Değişik gruplarda diyelim. Evet, burası işte Grasanica Manastırı. Şimdi Sırplar diyor, bu manastıra işte bizim kiliselerimize saldırıyorlar vesaire diyor. Ya aslında tabii ki öyle bir şey çok fazla yaşanmıyor. Yaşanmış mı? Yaşanmış işte. Boya atmışlar vesaire, taş atmışlar, camı kırmışlar. Bu iki taraf için de geçerli. İki tarafta da var yani böyle insanlar. Bunları mesela koymuşlar ama bir tehlikesi yok manastırın. Yani düşünün, bu köy tamamen Arnavutların çevirdiği bir köy. Yani Arnavutlar tarafından çevrilmiş durumda yani. El sallıyorlar. See you. Vamos. Comer. Grasanica Manastırı. Kapı çok güzel. Ha, içeride kamera. Ha, outside çekiyor. Outside okay. Outside no problem. Okay. Ne kadar güzel. Adamları Arap turist zannettim. Bunlar rahibe.
Uzaktan o kadar Türkiye'den Arap turist şeyi alışmışım ki. Bunlar rahibe, Ortodoks rahibeleri. Orada restoranda yemek yiyorlardı. Arap turist ne arıyor burada dedim. Kosova'da. Nadir olur ama. Manastırski Prons. Manastırın hediyelik eşya dükkanı diyor herhalde. Çok şirin, güzel manastırmış. Yüzlerini şey yapmışlar. Harika. İçeride de şeyler var. No filming? Here no. Here no. But from here, yes. But you're filming for what? YouTube. No? You can take videos, but without talking about Yeah, the place. okay. You can, but videos are okay, but without. No, I don't talk. Yeah. Don't worry. Okay. I will film around. Yeah. And But you have like 10 minutes because we're closing. At okay. 10 Let me minutes, go yeah. film it. And Thank you. inside is forbidden. Okay. Yeah. Okay. İçeride bak. Ağaçlar çok güzelmiş. Konuşmam yasak şu anda çekerken. Šta je to? Kamera. Jao, to, da nije Nikole Tesle ne bi No. bilo snimanja. No problem. Jel da? Talk, yes. No. Nikola Tesla, sve. Nikola Tesla where? Struja, to, Ha, Nikola Tesla icat etti diyor. Tabii ki. Valla. Çok hoşuma gitti ya. Nikola Tesla diyor, icat etti bunu diyor. Arnavutların tarihi karakterleri. Arnavutlar ve Sırplar kadar Nikola Tesla'yı Hırvatlar da şey yapıyor biliyorsunuz. Hırvatistan doğumlu. Ben buraya yarın yine geleceğim. İçeri izlemek için, sizin için. Ama şu anda videoyu da böyle kesmek istemiyorum. Sırpların en eski manastırlarından bir tanesi burası. Ne dedik? Kosova Savaşı'nda 1539. Evet. Yani Osmanlı döneminde yapılmış yine bu manastır. Osmanlı buraya Kosova Savaşı'nda giriyor. Sırp Krallığı'na karşı savaşıyor Osmanlı ve kazanıyor. Balkanlardaki işte yani bu bölgedeki hakimiyetini de o şekilde sağlıyor. Tabii Sırplar için çok önemli bu. Bizim Padişah Murat Hüdavendigar bu savaşta ölüyor ve çağırıyorlar beni. Later. Valla. No, later. Thank you. Bye. Evet. I come back on this way. Miloš Obilić. Bunların halk kahramanı. Çok gurur duyuyorlar Miloš Obilić'le. Neden? Çünkü Kosova Savaşı sırasında Sultan Murat'ın ölümüne sebep olduğu düşünülen kişi. Şimdi bu çok tartışmalı tarihçiler arasında. Ben bu tartışmaya girmek istemiyorum. Türk tarafı da, Sırp tarafı da Miloš Obilić'in öldürdüğünü düşünüyor Murat Hüdavendigar'ı. Biz çocukken Sırbistan plakası. Biz çocukken şöyle öğretilirdi. Miloš yatıyor, ölü numarası yapıyor ve Murat Hüdavendigar kazandıktan sonra Kosova Savaşı'nı dolaşırken kalkıyor ve öldürüyor. Tabii orada 1000 parçaya ayırıyorlar Miloš'u. Bazı tarihçiler pusu kurduklarını söylüyor Miloš ve askerlerin. O şekilde. Tabii şöyle bir durum var. 1389'da oluyor bu savaş Sırp Prensliği ile. Yani direkt Osmanlı galibiyeti ama galibiyeti bile biz onların padişahlarını öldürebildik diye bu şekilde 700 yıldır neredeyse 650-700 yıldır kutluyorlar. Yani ortada çok kutlanacak bir şey yok. Tabii ki şu anda Sırpların milli kahramanı bu. Bu bayraklara peki Kosova hükümeti neden izin veriyor? Yani çok büyük sıkıntılar yaşandı arkadaşlar buralarda. Belki çoğunuz genç hatırlamıyor 90'lı yıllarda. Çok da şey yapmak istemiyorlar. Tartışma çıkarmak. Bu şekilde özgür bırakıyorlar. Azınlık hakları olarak. Seçimlere de katılmaya başladı Sırplar. Mitrovica'nın kuzeyini gösterdim ben size.
Ama Sırbistan devletinin bu topraklarda, Kosova'da hiçbir gücü, hakimiyeti vesaire yok. Savaşı NATO bombardımanı bitiriyor ve Sırp askeri buradan çıkıyor. Hatta bir görüntü var, onu koyayım. NATO komutanı 5 dakikanız var diyor terk etmek için diyor. Sırp askeri konuşuyor. 4 dakikan kaldı diyor. Evet, burada Sırpların halk kahramanı. Tabii Kosova'da dil Latin alfabesi kullanılıyor. Burada tamamen Kiril alfabesi. Kiril kardeşler, iki papaz, Bulgar papaz bu alfabeyi çıkaran. Ya Lublu Grasanitsa, Grasanitsa'yı çok seviyorum diyor. Tabii ya Lublu Rusça. Burada da Lublu mu oluyor? How are you? Burada pizza, börek yine şey olarak. Ne var börek? Aynı ya. Köpek beni yabancı olduğumu anladı vallahi. Dur beni bırak peşimi ya. Bu da Grasanitsa tarzanı. Sanacığım. Merhaba. Tabii Balkanlarda bu esmerlikte birisini görürseniz Çingene oluyor. %99. Çingeneler 1000 sene önce şeyden geliyorlar. Hindistan'ın kuzeyinden. Başka belgesellerde de anlattım. Ve hala o renkli kültürlerini koruyorlar tamamen. Bu da mesela abinin kankası. Haydi. Haydi. O yemeklere bak. Sırp bayrakları her direkte var. How are you? Pek tatlı çocuklar ya. Finca. Finca çiftlik demek İspanyolca. Kosovske, Deyovke, Kara Lazara. Hep Lazarus, sokakların ismi bile hep Sırp kralların, kahramanların isimleri. Kosova Savaşı'yla Osmanlı, Türkler Balkanlara tam bir hakimiyet sağlıyor. Çünkü dönemin en büyük krallıklarından bir tanesi Sırp Prensliği, o zamanın Sırp Krallığı. Ve uzun süre buralara hükmediyor ve birçok eser bırakıyor, kültürü bırakıyor. Sırpça'da bini aşkın Türkçe kelime var. Abi hava ne kadar güzel ya, ne kadar temiz, güzel. Kosova'nın havası yemin ediyorum muhteşem. Aa, kim var orada? Tesla. Nikola Tesla. Bu biraz Tesla olmuş, Tesla. Çok iyi bir resim olmamış. Grasanitsa şehrinin merkezine geldik. Benim kaldığım otel de 5 dakika buradan. Kiril alfabesiyle Nikola Tesla yazıyor. 1856 doğumlu, 1943 ölümlü Nikola Tesla. Burada küçük bir manastır var. 1914-1918 yılında ölmüşler için bir anıt var. Burada çocuklar satış yapıyor. Yine Sırp bayrakları. Kosova ya da Arnavut bayrağını burada rastlamanız mümkün değil. Yol boyunca Kara Lazara. Şu anda bu huzur içinde görülen kasaba, tabii ki tansiyonlar her zaman yüksek. Balkanlarda her zaman bir ateş çakabilir. Tabii ki olmamasını diliyoruz böyle bir şeyin. Bugün huzur içinde yaşıyorlar. Herkes birbirine saygı içinde yaşıyor. Bu da çok güzel. Hiçbir problem çözülmeyecek problem değildir. Her zaman çözülebilir problemler. Umarım bugün gergin olan durum ileride çözülür. Araba uçacak. Balonlar. Vremya, saat. Rusçayla çok benzeşen Slav dilleri. İşte Slovakya, Hırvatistan. Bunlar hep benzer diller konuşuyorlar. Eski Yugoslavya. Yugoslavya zaten Güney Slavların ülkesi demek. Burada yaşamayan Yugoslavya'da yani Slav olmayan sadece Arnavutlar vardı. Kosova'daki Arnavutlar. Arnavutluk zaten Yugoslavya'nın parçası değildi hiçbir zaman.
Onu başka bir komünizm yönetiyordu. Enver Hoca komünizmi. Evet arkadaşlar, hava kararıyor. Şimdilik bu kadar. Yarın da bir şeyler, ilginç bir şeyler bulursam çekeceğim, eklerim. Kendinize bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Dün Gračanica şehrini, Sırpların yaşadığı Gračanica kasabasını gezdik. Burası kaldığım otel. Gerçekten acayip memnunum. Kosova'daki en güzel otellerden bir tanesi. Şimdi bir arkeolojik alana gideceğiz. Haritada gördüm. Böyle 20 dakika yürüme mesafesinde. Ama buradan başlayayım dedim. Yine yol muhteşem. Harika bir köy. Ceviz ağacı. Yol kenarlarında her daim meyve ağaçlarını görüyorsunuz. Her daim hiç eksik olmuyor. Özellikle ceviz, erik ağaçları. Çok güzel. Ayva var. Erik bahçesi bu. Mesela göz hakkı olarak alabiliyoruz. Şuradakiler daha güzelmiş ama buradan alalım göz hakkını. Hava çok sıcak. Ama muhtemelen Türkiye'de çok daha sıcaktır. Bu ağaçlar, bu yeşillik güzel serinletiyor. Hadi bakalım. 20 dakika bu otelden şöyle göstereyim. Köy de köy ha. Ulpiana Arkeolojik Parkı. Yürüyerek 19 dakika gösteriyor. Gelirseniz bu şahane köyü de içinden geçeceğiz bakalım beraber. Köyün içinden. Oha çok güzel. Ne kadar güzel. Hi. Hi. Very beautiful. Have a good day. Ne güzel. Oha ağacın şeylerine bakın. Erikler. Nektarin de onlar. Yine erik ağaçları. Allah'ım çok seviyorum ya. Dünyanın en güzel şeyi bu meyveler. Meyve ağaçları. Hadi bakalım. Dikşehir'e ulaşabilecek miyiz? Bu sıcakta 20 dakika yürüyeceğiz. Güzel spor. Eski Roma şehri dedik. Bayağı ıssız bir yerde ya. Mısır tarlaları arasında gidiyorsunuz devamlı. İlk defa uzakta bir araba gördüm. Uzun zaman sonra. Allah'tan köpek falan yok. Taksiyle gelmeyi tercih edebilirsiniz. Uçsuz bucaksız mısır. Tahtadan çaka yapmış. Ahşaptan. Oh, bahçe de yapmış. Mis. Aa, şaka gibi. Nasıl ya? Haritada daha 5 dakika gösteriyordu. Nekropolis ölü şehri demek. Yani mezarlık aslında. Evet, burada Ulpiana şehrinin mezarlığını görüyorsunuz. Vay be. Romalıları görüyor musunuz? İnanılmaz ya. İki tane büyük sütun var. O abi de arabayla gelmiş. Meyve topladı galiba oradan. Mermer bir tane. Uf. Lahite bakın. Lahit kocaman. Tonlarca geliyordur. Aa, çok acayip. Şöyle bakın. Çok güzel. Şu bankta oturayım. Roma döneminden. Yok, bank Roma döneminden değil arkadaşlar. Armutlar. Evet, böyle bir nekropolis alanı. Diğer tarafta da muhtemelen farklı şeyler göreceğiz. Çünkü haritaya göre şuradan sola dönmemiz gerekiyor. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece.
Bilmiyorum ne haldeyim. Buralar tabi tarıma çok elverişli araziler. Yani o Kosova savaşlarının vesaire sebepleri bu toprakların çok bereketli olması. Her şey yetişiyor gördüğünüz gibi. Roma döneminden itibaren de belki daha da eski, Roma'dan daha eski muhtemelen İliryalılar, Dardanyalılar var burada. Arnavutların ataları dediğimiz Dardanya, İlirya. Bunlar Roma döneminde de olan devletler mi diyelim, antik yerleşkeler. Evet. Burası şehrin surları herhalde o taşlar. Vay vay vay, ne kadar sağlam, ne kadar güzel. Kuzey kapısı, Taverna, Cordo Maximus. Burası kuzey kapısıymış. Susadım çeşmeye, gitmez olsaydım. Su kanalları varmış. Ne kadar sağlam yapmışlar. Biri de erik bahçesi çevirmiş. Bu bahçelerin altında neler neler vardır muhtemelen. İnanılmaz bir Roma şehri. Şu güzelliğe bakın, şehrin çizimine. Bugün bir de İstanbul'a bakın. Yeşil alan yok. Hiçbir şehircilik, planlama vesaire yok. Adamlar Roma döneminde cetvelle çizmişler. Oha, şu ağacın güzelliğine bak, çıldıracağım. Kırmızı kırmızı erikler. Vallahi canım çekti, susadım. Şuradan erik çalarım kardeşim ben. Oho, çok iyi ya. Şu su kanalları. Göz hakkı dedik. Çürük çıktı ya lan. Ne diyor burada? Bunlar tabii çok şey olmuş ama erik rakısı ya da reçel vesaire yapılır. 3. yüzyıldan kalma Roma banyoları burası. 2. yüzyılda Trajanus adına yapılmış bir tapınak burası. Bu da Hristiyan 6. yüzyılda ilk Hristiyan kiliselerinden bir tanesi, tapınaklarından bir tanesi. Muhtemelen diğer tapınağın üzerine koydular. Tabii çok fazla şey kalmamış. Daha çok kazı çalışması yapması gerekiyor burada. Belki de rekonstrüksiyon vesaire gerekebilir. Şurada ana yol var. Çok güzel ya. Roma döneminde yolları hep Arnavutlar. Aa bakın, su kanalları. Roma döneminde Arnavutlar yaparmış yolları. Arnavutlar yaptığı için de bu Arnavut kaldırımlı taş sokak derler ya hani. Öyle. Köpek var şurada. Arnavut kaldırımlı taş sokak. Köpek çok pis bakıyor. Girmek yasak mı acaba? Yani köpek, ya köpekle kavga edeceğim ya gireceğim. Evet, su kemerleri ne kadar orijinal. Evet, öyle bir şey var. Arnavutların yaptığı için Arnavut kaldırımlı taş sokak dendiğine dair. Ama yani %100 mü böyle midir bilmiyorum. Buralara böyle biraz şeyle gelmeyin. Benim gibi. Köpek çok susamış garibim. Su vereceğim de ben de susadım be köpekciğim. Yok ki su. Aklıma gelmedi. Su kanalı hala devam ediyor. Romalılar müthiş mimarlar ya. Hey gidi hey. Şu kanalın bakın muhteşemliğine bakın. Görüyorsunuz değil mi? Çizimi. Nasıl bir mimari.
Roma İmparatorluğu yıkılmayıp devam etseydi ne olurdu acaba dünya? Evet. Buraya kesin gelin arkadaşlar ya. Yani bu tarihi kokluyorsunuz burada. Köylerden yürüyün. Su kanalı bitiyor. Buraya dolaşıyor. Muhtemelen burası da hamam. Isıtma, yerden ısıtma sistemi varmış burada eskiden. Burayı 3. yüzyılda keşfetmişler. Öyle okumuştum. Yine bu su acaba buralara geliyor. Evet. Arkadaşlar bu kadar. Bugün Ulpiana antik şehrini de gezdik. Aynı videoda dün Grassanissa'yı gezmiştik. Burası Grassanissa'ya 20 dakika. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz depremden zarar görmüş öğrencilere burs veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.